Evet, çantamın yan kısmı ve askı kısmını birlikte öreceğim demiştim. Burada hemen çantamın uç kısımlarına, parçamın uç kısımlarına bu tepelerine birer tane işaretleyici taktım. Buradan itibaren diğer uca kadar, ya şöyle diğer uca kadar olan kısmı saydım. 113 tane ilmek sayım var bu işaretleyicilerimle birlikte. Ekstra 62 tane de buradaki askım için ben zincir çektim. Yani toplamda 175 tane zincirimi çekiyorum ve geliyorum. Evet, burada 175 zincirimi çektim. Bu şekilde örgümü, zincirimi aynı hizada tutmak için bu şekilde parmağımla ilerletiyorum ki yamukluk olmasın, örerken sıkıntı olmasın diye bu şekilde döndürerek, çünkü zincir maalesef uzun oldukça uzadıkça dönebiliyor. Bu şekilde diğer uç kısmını getiriyorum ve ilk zincirimin hemen tepesine tığım batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı zincirimin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin üzerine birer tane sık iğne yaparak toplamda 175 tane zincirimiz vardı. 113'ü kenarlar için kullanacaktık. Buradaki 113 tane zincirimin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. 113 sık iğnem olana dek bu şekilde örüp geliyorum. Evet, 113 tane sık iğnemi yaptım. Burada hemen ipimi biraz uzatıyorum. Burada yandaki ilk zincirime bu şekilde arkadan tığımı batıyorum. İpimi biraz daha uzatıp buradaki ipimi içerisinden geçiriyorum. Örgümü bu şekilde çeviriyorum. Yani şöyleydi örgüm. İpimi geçirdim ve tersine çevirdim. Diğer kanatlarına geçmiş oldum. Burada hemen bir zincir çekiyorum. Hemen dibindeki şunun arka kanadına tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde yine her bir sık iğnemin üzerine birer tane, arka kanatlarına yani birer tane sık iğne yaparak 113 sık iğnemi yine elde ediyorum. Evet, arka kanatlarında sık iğnelerimi tamamladığım görüntüm bu şekilde oldu. Burada önemli olan nokta yine şuradaki örgümü şöyle düzelteyim. Önemli olan yine düz denk geliyor olması. Bu şekilde. Ojelerimi hala değiştirmedim. İnanın, videoyu yetiştirmek için ona bile zamanım yok. Sizlerle hızlı paylaşmak istiyorum. Bu şekilde düz olmasına dikkat edelim. İlk başladığımız buradaki, şurada hemen ilk başladığımız sık iğneye şuraya batmışım. Aynı yere tekrar bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir zincirimin üzerine yine birer tane sık iğne yaparak bu diğer zincirlerimin bittiği yere kadar ilerliyorum. Evet, burada son zincirime geldim. Burada bir zincirim daha var. Toplamda bununla birlikte buraya da batıyorum. 62 tane askım için zincirim olmuş oldu. Burada hemen başlangıç noktasına geldim. Buraya tığım batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum. Bir üst sırama geçmiş oluyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne.
yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak buradaki başlangıç noktama kadar geliyorum. Evet, başlangıç noktama geldim tekrar. Burada hemen ilk sık iğnemin tepesine yine tığım batıyorum, bir kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekip aynı yere tekrar bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum, bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktama geliyorum. Yine aynı şekilde bir kaydırma yaparak bir üst sırama çıkıyorum. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar, istediğimiz kalınlığa gelene kadar tabanımız ve askımız için bu şekilde örgülerimizi tamamlıyoruz ve başlangıç noktasında tekrar buluşuyoruz. Evet, yeteri uzunluğa geldim. Bu ince kulp kısmından 5 sıra ördüm. Diğerinde 6 sıra oldu. Başlangıç noktasına geldim. Kaydırmamı yaptım ve bir zincir çekiyorum. İlk battığım ilk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yani bu taban kısmına gelecek yere, yani 113 tane sık iğnemi tekrardan örüyorum. 113 sık iğnemi tamamlayınca artık ipimi birleştirmem için kesiyorum. Evet, 113 sık iğnemi de tamamladım. Buradaki katım 7'ye ulaşmış oldu. 7 sık iğne sırasına ulaşmış oldu. İpliğime iğnemi taktım yine. Bu şekilde hemen içerisinden çekiyorum. Son sık iğnemi yaptıktan sonra artık buradaki hemen yandaki sık iğnemin ortasından iğnemi geçiriyorum. İpimi arkada gizliyorum ve iğneme ipimi takıyorum ve yanlardaki dikişim için, bu çantalarımı birleştirmem için geliyorum. Evet, ipimi iğneme geçirdim. Burada bir tane düğüm yaptım. İçeriden gizleyerek şuradaki fazla olan kısım tabana gelecekti. Buradan hemen iğnemi batıyorum. Bu birleşim yerinden, şu boşluktan iğnemi dış kısma çıkarıyorum. Buradan hemen bu iki ucu işaretleyici taktığım ucu bu şekilde denk getiriyorum. Hemen şuradaki ilk sık iğneme dıştan şöyle iki kanadına, boşluğuna, örgü yaptığım yere yani iğnemi batırıyorum. Buradaki işaretleyicimi çıkarıp hemen karşısındakine yine aynı şekilde iğnemi batırıyorum ve ipimi çekiyorum. Biraz uzun bırakmışım. Dikişim bitmiyor, bir türlü ipimi çekiyorum. Hemen yanındakine, bu kısmın yanındakine iğnemi batıyorum. Şöyle ters kısmını batsam daha iyi olacak sanki. Evet. Batıyorum ve karşısındaki denk gelen sık iğneme de yine içten dışa doğru bu sefer batıyorum. İpimi çekiyorum. Burada yine aynı şekilde bu sefer dıştan içe doğru yandaki sık iğneme geçiyorum ve karşısındaki sık iğnemi batırıyorum. İpimi bu şekilde çekiyorum. Yanındakine karşıdan batıyorum ve karşısına batıyorum dıştan içe doğru ve dikişimi yapıyorum. Bu şekilde hemen yandakine geçiyorum. Yine bu sefer de bu taraftan dıştan içe doğru yine ipim ne taraftaysa
o taraftan bu şekilde batarak, iki kanadına da batarak dikişim yapıyorum. Görüntü bu şekilde gayet hoş oluyor. Şimdi bu çantamın taban kısmını, bütün çevresini bu şekilde ilerletiyorum dikişimle. En son bu noktada yine işaretleyicimin olduğu yere kadar dikişimi tamamlıyorum. Aynı işlemi diğer parçam için de uyguluyorum burada. Şimdi önemli olan bu parçanın ters kısmının gelmemesi. Şöyle olan yer iç kısma bakacak. Bunda da yine aynı şekilde bu şekilde olan yer içe bakacak. Bu şekilde dikişimizi gerçekleştiriyoruz ve bu taban ve askı için, sap için bir katman daha yapacağız. Onun için de başladığımız, kaç tane başlamıştık bununla? 175 tane zincirle başlamıştık. 10 tane zincir fazla yapıyoruz. Yani 185 tane zincirimizi yapıp diğer katmanımız için de geliyoruz. Evet, 185 tane zincirimi çektim. Öncelikle örgümü bu şekilde çeviriyorum. Şöyle. Aynı yöne denk gelmesi için bu şekilde arka kanatlarına batacağım için çeviriyorum. Aynı yöne denk gelmesi için aynı doğrultuda ilerletiyorum. Daha sonra dönme olursa çünkü bütün örgü boşa gider gerçekten. Bu şekilde çeviriyorum ve uç kısmını yakalıyorum. Şurayı bozmayayım. Evet. Örgümü çevirdim. Buradaki ilk sık iğnemin, ilk zincirimin şöyle zincirimin arka kanadına tığımı batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Burada hemen başlangıç noktama işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakinin arka kanadına burası biraz zor oldu. Evet. Arka kanadına battım. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yandaki zincirimin arka kanadına batıyorum ve buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yandakinin arka kanadına batıyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde şöyle yan çevirdiğimizde arka kanatlar belli oluyor zaten. Şu şekilde arka kanadına batıyorum. Sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin üzerine birer tane yani üzerine derken arka kanatlarına birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktama kadar geliyorum. Evet, tüm sık iğnelerimi tamamlayarak başlangıç noktama kadar geldim. Burada yine ilk sık iğnemin tepesine tığımı batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Buradaki işaretleyicimi çıkarıp işaretleyicimi ilk yaptığım sık iğnemin tepesine takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak tekrar başlangıç noktama geliyorum. Yine bir sık iğne ile üst sıramı çıkıyorum. Bunu 5 tane olana kadar, yani burada askı kısmımızda 5 sıra yapmıştık. Bu eşitlikte, yani siz 6 sırada yapmış olabilirsiniz. 7 sırada, taban değil. Tabana 7 sıra yaptık. Askı kısmına 5 sıra yaptık. Askı kısmına 5 sıra yaptığım için bunu da yine 5 sıraya tamamlayıp artık bitiriyorum. Evet, 5 sık iğne sıramı tamamladım. Başlangıç noktama geldim. Burada ipimi artık bu şekilde çekiyorum. Yine iğnemi geçirdim. Hemen ipimi çektim. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum artık. Burada hemen yanındakinin ortasına şu şekilde iğnemi batıyorum. Arkada ipimi gizliyorum. Diğer parçam da hazırlanmış oluyor. Evet, diğer parçamı da hazırladım. Çantamın bir parçasını birleştirdim. Şimdilik burayı da göstereyim diye. Daha kolay olacağını da düşündüm açıkçası. İpimi önce içeriden şu ikinci parçamdan geçirdim. İkinci parçamı bu şekilde üst kısma böyle kenarlardan sabitledim. Şu şekilde işaretleyiciler takarak hemen
Buradan ipimi içeriden geçirdikten sonra yine aynı dikiş yöntemini uyguluyoruz. Buradan iğnemizi dışa doğru çekiyorum. Hemen yanındakine geçiyorum ve karşısındakine batıyorum. Şurası düğüm olmuş. Evet. Yanındakine geçiyorum ve karşısındakine batıyorum. Yanındakine ve karşısındakine. Şurası. Yanındakine ve karşısındakine battım. Burada işaretleyicimi çıkarayım. Yanındakine ve karşısındaki şu boşluğuma, şuradaki kısma battım. Şimdi buradan şuradaki dikişimiz var. Bakın bu yana doğru kaymış. Onu da aldım. Yine bu tarafa battım. Ay. Onu aldım. Bu şekilde geriye doğru. Bu kısmı hemen dibine değil. Bakın şöyle denk gelecek şekilde dikeceğim artık. Şu şekilde. Yani burası 5 sıraydı. Taban kısmı 7 sıraydı. O yüzden eşitlemek için hemen şuradan ilk bulduğum boşluğa, şuradaki bir sıra sık iğneden sonra şuradaki ilk boşluğuma iğnemi geçirdim ve karşısındakinden de iğnemi geçirdim. Yine yanındakine geçiyorum ve karşısındaki boşluğuma iğnemi batıyorum. Dikişimi bu şekilde yapıyorum. Ben yanına batıyorum. Arkadan da göstereyim. Şöyle hemen yanındaki boşluğuma, şöyle yanında bir boşluğum var. Bir sık iğne atlayarak yapıyorum yine. Yanındaki boşluğuma batıyorum ve karşısındakine batıyorum. Üstündeki dikişimi de bu şekilde ayarlıyorum. Böyle gözüküyor. Kenarlarda bu şekilde. Şimdi fermuar kısmına geçeceğiz. Fermuarımız için öncelikle buradaki kaç tane zincirimiz varsa onu sayıyoruz. Kaç sık iğnemiz varsa aynı sayıda zincir çekip geliyoruz. Benim çantamın fermuar kısmında 60 tane zincirim, sık iğnem varmış. 60 tane zincir çektim. Bir tane de fazlasını çektim. 61 zincirim oldu. Siz de orayı sayarak yaparsanız çok daha doğru olacaktır. Örgümü bu şekilde çeviriyorum. Arka kanatlarını kullanacağım yine. Burada arka kanadına batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak 60 tane sık iğnemi elde etmiş oluyorum. Evet, 60 sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde bu sıramı da her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 60 tane sık iğneye tamamlıyorum. Evet, 60 sık iğnemi yaptım. Yine bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, 2 oldu ve yanındakine bir sık iğne yapıyorum. 3 sık iğne yapmış oluyorum burada. Hemen burada 1 2 3 4 5 6 7 toplamda 56 tane, pardon, 54 tane zincir çekiyorum. Evet, 54 zincirimi çektim. Bu noktada bu şekilde örgümü düzeltiyorum. Bu zincirlerimin kanatları, arka kanatları üst tarafa gelecek şekilde ayarlıyorum. Bu şekilde ayarlıyorum. Hemen şuradan ipimi tekrar tığıma takıyorum. Burada hemen üçüncüsüne 1 2 ve üçüncüsüne tığımı batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum.
Hemen yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yine yapmış oluyorum. Burada hemen örgümün arka kanadına biraz zor oluyor. Evet, tığımı battım. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin yine bu şekilde arka kanadına sık iğne yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına sık iğnemi yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Buradaki 54 tane zincirime sık iğnemi yapıyorum. Sonda kalan 3'ünün üzerine de 3 tane sık iğnemin üstüne de yine 3 sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sırama geçiyorum. Yine her bir sık iğnemin, yani toplamda 60 sık iğnemin üzerine de sık iğnelerimi tamamlıyorum. Ve fermuarımın kenar kısımlarında hazırlamış oluyorum. Evet, fermuarımın kenar kısmı da hazır. Bu şekilde öncelikle fermuarımı böyle ölçülerinde, tam ölçülerde ayarlayarak ortasına yerleştireceğim. Bu şekilde öncelikle bu parçamı dikeceğim. Daha sonrasında da bu parçamı yine her zamanki çantamda yaptığım teknikle çantamın fermuar kısmına yerleştireceğim. Evet, çantamı bitirdim. Bu şekilde birleştirmelerimi tamamladım. Kenar kısımlarını 2 kat yaptım. Öncelikle fermuarımı parçama diktim. Parçamı daha sonrasında fermuar kısmına yerleştirdim. Ve artık çantam hazırlanmış oldu. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Yaptığınız çantaları bana göndermeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum.